70'li yıllarda Amerika, Idaho'da gerçekleşen bu kaçırılma olayı son derece normal olan bir aile olan Brogger'ların başına geliyor. O zamanlar 12 yaşında olan Jane Brogger ve ailesi Idaho'da yaşıyor. Standart bir Amerikan ailesi olan Brogger'lar, komşuları Robert B. Birholt ve ailesiyle kilise korusunda tanışıyor. Dindar bir aile olan Brogger'lar sık sık kiliseye gidiyor ve oradaki topluluğa üyeler. Anne Mary Ann Broberg, Robert B. Birholt ile burada tanışıyor ve olaylar ilerliyor. Henüz o gün evlerine döndüklerinde kapıda bir meyve sepeti bulan baba Broberg bunun bir ailesinden geldiğini görüyor. Tabi bu jest çok hoşlarına gidiyor ve daha sık görüşmeye başlıyorlar. Neredeyse her anlarını bir arada geçiren iki aile sık sık birbirinde kalıyor. Bee'nin Broberg ailesiyle arkadaş olan kızları bu ilişkiyi daha da sağlamlaştırıyor. Tüm aile iyi bir ilişki kuran Bee özellikle evin 12 yaşındaki kızı Jane ile yakından ilgileniyor ve her ortamda onun üzerine titriyor. Jane ise Bee'yi o kadar çok seviyor ki onu ikinci babası olarak görüyor. Tüm bunlar olurken hiç kimse bir şeyden rahatsız olmuyor çünkü Bee tüm kasabada ve özellikle kilise topluluğunda sevilip güven duyulan bir adam. Bee sık sık Broberg ailesini ziyaret eder ve hatta ailesiyle gittiği gezilerde Jane'i de götürür. Aile ona güvendiği için elbette bir itirazda bulunmaz. Sık gidilen gezilerden birine katılan mahalledeki komşulardan biri Jane ile Bee'nin arasında garip bir durum olduğunu fark eder ve o aileyle bir daha görüşmeyeceğini söyler. Tabii ki Jane ve ailesi hala her şeyden haberdar değildir. Jane ile yakından ilgilenen Bee'nin karısı içe dönük bir karakterdi ve kocasına göre daha soğuktu. Bu yüzden Bee ziyaretlerinin çoğuna tek başına devam ettirirdi. Jane ile sık sık zaman geçiren Bee aynı zamanda Jane'in annesi Mary Ann ile yakınlaşmaya da başlar. Öğle aralarında onu dükkanına davet eden Bee, Mary Ann'e sık sık iltifatlar eder. Hatta öyle ki ikili yüzeysel olarak bir şeyler yaşıyor fakat Mary Ann daha fazla ileri gitmeden duruyor. Bunun üzerine Bee, Jane'in babası Bob ile araba yolculuğu esnasında karısından yakınmaya başlıyor ve Bob'tan ona mastürbasyon yapmasını, biraz rahatlamasına yardım etmesini istiyor. Bob ilk önce çekimser olsa da Bee'nin istediğini yapıyor. Bu noktada ailenin iki üyesi olan anne ve baba Bee ile yasak bir takım ilişki yaşamış olsa da bundan pişmanlık duyup durumun üstünü örtüyor. Bu arada Bee aileye gelmeye devam ediyor ve hatta terapi gördüğünü söyleyerek terapi gereği küçük bir kız ile uyuması gerektiğini söylüyor. Aile bunun üzerine Bee'nin Jane ile uyumasına izin veriyor. Bee ve Jane 6 ay boyunca haftada 4 gece beraber uyuyor. İşler böylece ilerlerken bir gün Bee, Jane'i at çiftliğine götürmek üzere annesi Mary Ann'den alıyor. Akşam yemeğine kadar döneceklerini söyleseler de küçük kız ve Bee'den ses çıkmıyor. Aile Bee'ye aşırı güvendiği için 5 gün kadar polise haber vermiyor ve geri geleceklerini umuyor. En sonunda FBI devreye giriyor ve ülke çapında aramalar başlıyor. Jane'in yıllar sonra anlattığına göre kendisini bir karavanla kolları ve bacakları bağlı bir şekilde buluyor. Başucunda bulunan bir teypten sözde iki uzaylının sesleri duyuluyor. Yine uykuya dalan ve uyanan Jane bu sefer el ve ayaklarının bağı çözülmüş olduğunu görüyor. Teypteki ses Jane'e erkek bir partner bulması gerektiği ve 16 yaşına kadar hamile kalması gerektiğini söylüyor. Yoksa ailesi ölecektir ve kız kardeşi Karen kaçırılacaktır. Bunu duran Jane 12 yaşında olduğu için tabii ki inanıyor. Teypteki ses Jane'e ihtiyacı olan partneri karavanın önünde bulabileceğini söylüyor. Jane hızla ön tarafa gidiyor, yerde kanlar içeride yatan Bee'yi görüyor. Jane bu duruma çok sevinir çünkü ona çok güvenmektedir. Uyanan Bee, Jane'e uzaylıların ona kaçırdığını ve görevi yerine getirmeleri gerektiğini söylüyor. Birkaç gün sonra Bee, Jane'e cinsel eğitim kitapları göstermeye başlar ve onu manipüle ediyor. Jane bir gün teypten yine bir ses duyuyor ve uzaylılar onu görev gerçekleştirme vaktinin geldiğini söylüyor. Bunun üzerine ailesine bir şey olmasından korkan Jane, Bee'ye gidiyor ve görevi yerine getirmek için ilişkiye giriyorlar. Fakat Bee bu konuda çok dikkatlidir ve ilişki esnasında Jane'in kızlık zarının bozulmaması için vajinasına yalnızca 2-2,5 santim girmektedir. Bu durum böyle ilerler ve Jane bunun yalnızca bir görev olduğu düşüncesiyle hareket eder. Uzun süre sonra Jane ve Bee 12 yaşında bir çocuğun evlenmesinin yasak olduğu Meksika'da evleniyor. Jane'in kardeşini arayan Bee ona Jane'in ailesinin Amerika'da evlenmelerine izin vermelerini yoksa oraya gittiği an hapse gireceğini söyler. Kardeşi aileye iletince herkes şok olur çünkü Bee'den böyle bir şey beklemezler. Ailesi kesin bir dille durumu reddeder. Bee'nin kardeşi artık bu durumdan rahatsız olduğu için yakalanmasını ister ve FBI ile işbirliği yapar. Telefonlar dinlenmeye başlanır. Bee ve Jane Meksika'da bir otelde yakalanır. Bee Meksika'da hapse atılır ve Jane ailesi gelene kadar başka bir hücrede tutulur. Bee, Jane'in ailesi gelmeden alyansını gardiyana rüşvet olarak vererek Jane ile konuşmak ister. Bee, Jane'e görevden ailesine kesinlikle bahsetmemesini,
uzaylıların onunla yeniden iletişime geçtiğini ve eğer yaptıklarından dolayı konuşursa kardeşinin kör olacağını, babasının öldürüleceğini söyler. Üstelik ailesine ve polislere tatile gittiklerini ve ailesinden izin aldıklarını sandıklarını söylemesini ister. Jane durumdan çok korktuğu için söylediklerini kabul eder. Ailesi Jane'i almaya geldiği zaman Jane herkese soğuk davranır. Kesinlikle kimseyle konuşmaz. Eski neşeli hali kalmamıştır. B, ona özellikle babasına yaklaşırsan o ölecek dediği için babasıyla arasında buzdan duvarlar örmüştür. Ailesi bu durumdan çok rahatsız olsa da bunu zamana yayarlar. Bir gün B'nin karısı ailenin evine gelir ve şikayetten vazgeçmelerini ister. Aile tabi duruma karşı çıkar. Bunun üzerine kadın ailenin babası Bob ile konuşur. Kadın B'nin aradığını ve eğer aile şikayetten vazgeçmezse onlarla girdiği cinsel ilişkileri açıklayacağını söyler. Bu esnada Jane sürekli olarak ailesine davadan vazgeçmelerini söyler. Çünkü görev için erkek partnere ihtiyacı vardır. Anne Mary Ann ve babası Bob kendi sırlarının ortaya çıkmaması için davadan vazgeçerler. Tüm polis teşkilatı ve hakimler karşı çıksa da kendi çıkarları için kızlarının yaşamını bir kez daha tehlikeye atarlar. B serbest kalır. Serbest bırakılan B başka bir şehre taşınarak kardeşlerinin araç satış merkezinde çalışır. Bu esnada ara sıra kasabaya döner ve kiliseye gitmeye devam eder. Aile her şeyi sakladığı için herkes bir yanlış anlaşılma olduğunu düşünmektedir. B bazı geceler Jane'in odasına girmeye başlar ve görevi gerçekleştirmeye devam ederler. Jane babası gibi gördüğü B'ye daha fazla bağlanmaya başlar ve ailesine B ile evlenmek istediğini söyler. Aile tabi bu duruma karşı çıkar. B sürekli anne Mary Ann'i arayarak konuşmak ister. Bir yanlış anlaşılma olduğunu ve aslında kendisini sevdiğini söyler. Bir gün Mary Ann ve B karavanda buluşur. B ona sürekli iltifatlar eder ve Mary Ann ile ilişkiye girerler. Bu yasak ilişki 8 ay boyunca sürer. Bu sırada B Jane ile de görüşür. B Mary Ann'in sürekli eşinden boşanmasının onun bir homoseksüel olduğunu söylese de her zaman reddetmiştir. En sonunda bizzat Bob'u arayan B karısıyla yasak ilişki yaşadığını ve ailesini elinden alacağını söyler. Bunun üzerine Bob boşanma davası açar. Boşanma kağıtlarını aldığı an yıkılan Mary Ann, Bob'tan özür diler ve boşanmaktan vazgeçerler. B'nin Jane ile görüştüğü için yaptığı plan yine bozulur. Bu olaylardan sonra aile yaşamlarını devam etmeye çalışsa da Jane sürekli huzursuzdur ve B ile görüşmek istemektedir. B'nin satın aldığı eğlence parkına tatile gitmek isteyen Jane'e ailesi izin vermez. Mary Ann'i arayan B, Jane'in uçağı kaçırmadan bindirmesini söyler ve Mary Ann, baba Bob'tan gizli bir şekilde Jane'i uçağa bindirir. 2 hafta boyunca B ile karavanda kalan Jane görevi gerçekleştirmeye devam eder. 2 haftanın ardından B'nin kardeş tarafından zorla geri gönderilen Jane eve gittikten sonra huzursuz davranmaya devam eder. Bir gün sabah kalktıklarında Jane'in odasında bir not bulunur. El yazısı Jane'e ait değildir ve B ile evlenmesine izin vermedikleri için kaçtığını yazar. Anne ve baba B ile yaşadıkları yasak ilişki ortaya çıkmasın diye FBI'ye 2 hafta haber vermez. En sonunda haber verirler ve B yakından izlenmeye başlanır. Fakat B'nin yanında Jane yoktur. Bir gün karavanında çıkarak civardaki bir telefon kulübesine giden B yaklaşık 10 dakika boyunca telefonla görüşür. Çıkarken telefon rehberini açık unutan B, Katolik bir kız okulunu aradığını görür. Aileye çok uzak olan ama kendisine yakın bir yerde konumlanan yatılı Katolik kız okulunu arayan FBI, okulda Jane'i farklı bir isimle bulur. B, kendisini CIA ajanı olan bir baba olarak tanıtmış, eğer Jane'i arayan olursa asla burada olmadığını söylemelerini istemiştir. FBI Jane'i bulur ve B'yi pek çok suçtan tutuklar. Olaydan 38 gün sonra baba Bob'un çiçekçi dükkanı kundaklanır. B, hapiste tanıştığı 2 adama para vererek bunu yaptırmıştır. Yargılanan B, hakim tarafından beraat ettirilir ve akli dengesinin yerinde olmadığı iddiasıyla bir akıl hastanesine gönderilir. O sırada Jane ile ara sıra iletişim kursalar da Jane büyüdüğü için ilgisini kaybetmeye başlar. Jane normal yaşantısına geri dönmeye başlar. Hatta bir yaz okulunun drama kampına gönderilir. Orada bir erkek ona dondurma ısmarladı diye uzaylıların kardeşini kör edeceğini düşünür fakat hiçbir şey olmadığını görünce B'nin dediklerinden şüphe duymaya başlar. 16. doğum gününe gelindiğinde hamile kalmadığını gören Jane görevi kardeşi Karen'a verecektir. Ertesi gün uyandığında tüm ailesinin sağlıklı olduğunu gören Jane tüm olanları ailesine anlatır ve ailesi şoka girer. Tabi bu durum yüzünden kendilerini suçlarlar. Çünkü kendi hataları yüzünden kızları bu olayı yaşamak zorunda kalmıştır. B bu yaşadıklarını çocukken cinsel tacize uğramasına bağlar ve akıl hastanesinden çıkar. Fakat Jane ile iletişim kurmaz. Çünkü Jane artık çocuk değildir. Yıllar sonra Mary Ann yaşananlar hakkında bir kitap yazar ve kitabın imza gününe gelen B olanları inkar eder. Her imza gününde orada olan ve tehditler savuran B hakim karşısına çıkar ve yetişkin Jane ile yüzleşir.
O an bile inkar eden B'nin daha önce tecavüzden dolayı 1 yıl hapiste kaldığı öğrenilir. B hakkında hapis cezası verilir ve B bunu öğrenince ilaç içerek intihar eder. Belki de anne ve baba yaptıkları hatalar yüzünden suçlamalardan vazgeçmeseydi Jane çok daha normal bir çocukluk yaşayabilirdi. Ben Berkay Atlas. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın.